Toprak henüz uykusundaydı. Şanlıurfa'nın kavurucu sıcağı, akşamın morluğuna evrilirken Örencik köyünün yaşlıları, o zamanlar sadece Karahantepe ve çevresindeki atsız tepelerden biri olarak bilinen o yükseltiye bakmaktan kaçınırdı. Arkeologların fırçaları henüz kireç taşına değmemiş, dünya tarihini sarsacak o devasa sütunlar toprağın karanlık rahminde bekliyordu. Köylüler oraya Göbekli Tepe demezdi. Orası ziyaret idi. Tepenin üzerinde tek başına duran bir dilek ağacı, rüzgarın uğultusuna eşlik eden çaputların hışırtısı ve o ağacın altında, toprağın hemen altında hissedilen, ne olduğu söylenmeyen bir ağırlık. 1980'lerin başında bir çiftçinin sabanına takılan o sert kireç taşı aslında bir kapının aralanmasıydı. Ancak o kapı açılmadan çok önce o tepenin etrafında yaşayanlar için gece şehirden gelen bir yabancının asla anlayamayacağı kadar yoğundu. Gökyüzündeki yıldızların parlaklığı yerdeki karanlığı dağıtmaya yetmezdi. Hayvanlar huzursuzdu. Ahırlarda zincirlerini zorlayan atların kişnemesi, gece yarısı aniden kesilen köpek havlamaları. O tepede bir şeyler vardı. Kimsenin yüzüne tam olarak bakamadığı, sadece kadim bir korkuyla uzağından geçtiği bir şeyler. Kayalıklardan sızan rutubet kokusu, yazın en sıcak gününde bile insanın ensesinde soğuk bir nefes gibi dolaşırdı. Köyün en yaşlısı, bakışlarını sürekli o tepeye diken ama ağzını bıçak açmayan o ihtiyar adamın anlattığı tek bir şey vardı. Taşlar nefes alıyor. Sıradan bir taş değildi onlar. Henüz kimse üzerindeki turnaları, tilkileri veya akrepleri görmemişti. Ama o figürlerin yaydığı o tuhaf enerji, toprağın katmanlarını aşarak insanların rüyalarına sızıyordu. Gece yarısı uykusundan fırlayan çocuklar, duvarlarda hareket eden gölgelerden bahsederdi. Gölgeler, insana benzemeyen ama kolları olan devasa silüetlerdi. Ocak ayının sisli bir sabahında, henüz güneş doğmadan tepeye çıkan bir çobanın anlattıkları, yıllarca kahvehanelerde fısıltıyla konuşuldu. Adam, sürüsünün aniden dağıldığını, koyunların sanki bir görünmez duvara çarpmışçasına geri kaçtığını görmüştü. Tepenin zirvesinden gelen o ses, metalin taşa sürtünme sesi değil, derinden gelen ritmik bir inleme. Sanki yerin altındaki o devasa sütunlar, binlerce yıllık uykularından uyanmaya çalışıyordu. Çoban sisin içinde bir anlığına toprağın yarıldığını ve içeriden bir ışık değil, ışıksızlığın yükseldiğini fark etti. O an havanın sıcaklığı aniden düştü. Nefesi havada asılı kaldı. Burnuna gelen pas ve çürümüş bitki kokusu genzini yaktı. Dizlerinin bağı çözüldü. Kaçmak istiyordu ama ayakları toprağa çivilenmiş gibiydi. İşte o gün o tepenin altındaki sırrın sadece taşlardan ibaret olmadığı anlaşıldı. Orası bir tapınak değildi sadece. Orası, zamanın henüz akmamaya başlamadığı bir çağdan kalma, unutulmuş bir mühürdü. Ve o mühür yavaş yavaş gevşiyordu. Çobanın o sabah gördüğü şey, köye indiğinde kimseye tam olarak anlatamadığı bir ağırlığa dönüştü. Dilinin ucuna gelen kelimeler sanki boğazında düğümleniyor, o tepeye dair her cümle kurmaya çalıştığında göğsüne bir taş oturuyordu. Birkaç hafta içinde adamın saçları öbek öbek döküldü. Bakışları sanki her an arkasında bir şey varmış gibi sürekli omzunun üzerinden geriye kaymaya başladı. Ziyaret tepesi dedikleri o yükseltinin etrafında rüzgarın yönü her zaman farklı eserdi. Bölge halkı o tepenin üzerindeki tek ağacın meyve vermediğini, hatta kuşların bile dallarına tünemediğini bilirdi. 1980'lerin ortalarına doğru Alman arkeolog Klaus Schmidt henüz bölgeye ayak basmadan çok önce Şanlıurfa Müzesi'ne getirilen ilk heykelciklerin kökenini araştıran yerel memurlar kayıtlara geçmeyen tuhaf detaylarla karşılaştılar. Müze deposuna kaldırılan o ilk taş figürlerin çevresinde geceleri çalışan bekçiler metalik bir çınlama duyduklarını ihbar ediyorlardı. Boş koridorlarda yankılanan taşın taşa sürtünme sesi. Ama depoya girildiğinde her şey yerindeydi. Sadece o kireç taşı heykellerin etrafındaki hava sanki bir fırının ağzındaymış gibi ağırdı. Tepenin etrafındaki köylerde anlatılan diğer bir vaka, 1986 yılının o kurak yazında yaşandı.
Köyün gençlerinden biri bir iddia uğruna geceyi o tepede, dilek ağacının altında geçirmeye karar verdi. Yanına sadece bir battaniye ve bir fener almıştı. Arkadaşları onu tepenin eteğine kadar geçirdiler. Genç adam yukarı tırmanırken şakalaşıyor, elindeki feneri sallayarak onlara veda ediyordu. Gece yarısı köyün içindeki köpekler aynı anda sustu. Sessizlik o kadar yoğundu ki uzaktaki otoyolun sesi bile duyulmamıştı. Sabaha karşı genç adam tepeden aşağı koşarak indiğinde yüzü kireç gibi beyazdı. Konuşamıyordu. Sadece elleriyle titreyerek yukarıyı işaret ediyordu. Sırtındaki battaniyenin üzerinde sanki devasa bir pençenin izleri varmış gibi derin yırtıklar vardı. Ama derisinde tek bir çizik bile yoktu. Ertesi gün köylüler tepeye çıktığında gencin yattığı yerin çevresindeki toprağın simsiyah olduğunu gördüler. Sanki bir şey o bölgedeki tüm yaşamı, nemi ve rengi emip bitirmiş. En tuhafıysa toprağın üzerinde insan ayağına benzemeyen 3 parmaklı, ağır ve derin izler olmasıydı. İzler, kazıların yıllar sonra başlayacağı o meşhur C yapısının tam üzerinde son buluyordu. Halk arasında o dönemde bir söylenti yayıldı. Taşlar uyanmak istiyor. Toprağın altında, başları olmayan ama kolları göğüslerinde birleşen o devasa gölgeler, yerin üstündekilerden bir bedel bekliyordu. 1994 yılında ilk kazma vurulup, o devasa T biçimli sütunlar gün yüzüne çıkmaya başladığında, işçiler arasında açıklanamayan bir huzursuzluk baş gösterdi. Kazı alanının bazı noktalarında termometreler gün ortasında 45 dereceyi gösterirken, sütunların tam dibinde aniden bir donma hissi oluşuyordu. İşçiler sütunların üzerindeki o kabartma hayvanlara, özellikle de akrep ve tilki figürlerine bakamıyorlardı. Sanki o taş hayvanlar siz kafanızı çevirdiğiniz an yer değiştiriyor, gözlerini üzerinizden ayırmıyorlardı. Kazı alanı derinleştikçe toprağın altından çıkan sadece taş sütunlar değildi. Binlerce yıldır o kireç taşının gözeneklerine hapsolmuş, ağır ve tarif edilemez bir kadim keder de yüzeye sızmaya başladı. İşçiler gün batımına yakın saatlerde ana kayanın oyulduğu o dairesel yapılar içinde çalışırken kulaklarında ince, tiz bir uğultu hissettiklerini rapor ediyorlardı. Bu, rüzgarın bir çatlağa çarpma sesi değildi. Daha çok binlerce kişinin aynı anda fısıldadığı ama tek bir kelimesinin bile anlaşılamadığı devasa bir ayin uğultusuna benziyordu. Özellikle C yapısı olarak adlandırılan o büyük çukurun merkezindeki 2 devasa T sütun, kazı ekibi üzerinde psikolojik bir baskı kurmuştu. Sütunların üzerindeki kolların göğüs hizasında birleşmesi, o başsız devlerin sanki bir şeyi, belki de yerin altındaki daha derin bir boşluğu koruduğu hissini uyandırıyordu. Yerel işçilerden biri, gece bekçiliği yaptığı bir sırada, el fenerinin ışığını sütunlardan birinin üzerine tuttuğunda, taşın üzerindeki tilki figürünün gözlerinin parladığını iddia etti. Feneri tekrar çevirdiğinde ise, orada sadece soğuk kireç taşı vardı. Ancak o geceden sonra adam bir daha kazı alanına adımını atmadı. Tek söylediği taşın içinden bir kalp atışı duyduğuydu. 1990'ların sonunda kazıların henüz çok başında olan bir arkeolog yardımcısı resmi kayıtlara kişisel gözlem olarak düşülen tuhaf bir not bırakmıştı. Notta topraktan yeni çıkarılan bir dikili taşın yanına yaklaştığında metal saat kordonunun taşa doğru çekildiğini, sanki taşın içinde devasa bir manyetik çekim merkezi olduğunu yazmıştı. Ancak bölgedeki jeolojik yapı bu tür bir manyetizmayı desteklemiyordu. Daha da rahatsız edici olan bölgedeki hayvanların tepkileriydi. Kazı evi yakınlarındaki köylerde o yıl doğan kuzuların bir kısmının tuhaf fiziksel anomalilerle doğduğu, bazılarının derilerinde Göbekli Tepe'deki taş figürlerine benzer simetrik lekeler olduğu konuşuluyordu. Yaşlılar bu durumu toprağın altındaki mühürlerin kırılmasına bağlıyorlardı. Onlara göre o taşlar sadece heykel değildi. Onlar bir zamanlar bu topraklarda hüküm süren ve insanın henüz insan olmadığı o karanlık çağın bekçileriydi. Kazı alanında resmi ziyarete açılmayan ve üstü her zaman brandalarla örtülü tutulan küçük bir bölme vardı. Burası bir ana kayanın içine oyulmuş, derinliği tam olarak ölçülemeyen dar bir yarıktı. İşçiler o yarığın yanından geçerken nefeslerini tutarlardı.
Çünkü o yarıktan yükselen hava yazın sıcağında bile buz gibiydi ve kokusu paslı bir bıçağın kanla temas etmesi gibi metalik ve çiğ bir koku. Bir akşamüstü bölgeyi iyi bilen bir tarih araştırmacısı o yarığın kenarında otururken defterine şu satırları karaladı. Burası bir tapınak değil, burası bir hapishane ve biz her geçen gün parmaklıkları birer birer söküyoruz. O gece kazı alanının çevresindeki güvenlik kameraları henüz analog ve düşük çözünürlüklü oldukları o dönemde tuhaf bir görüntü kaydetti. Görüntüde sütunların arasında yürüyen, boyu neredeyse 3 metreyi bulan silüet halinde bir karaltı vardı. Karaltı, ana sütunlardan birinin önünde durup elini taşın üzerine koyuyor, ardından sanki havada eriyip gidiyordu. Ertesi gün yapılan incelemede o sütunun üzerinde taşın ısısının çevre sıcaklığından 10 derece daha yüksek olduğu tespit edildi. Taşlar soğumuyordu. Aksine üzerlerindeki toprak kalktıkça sanki güneşten değil de başka bir kaynaktan besleniyormuşçasına ısınıyorlardı. O dönemde kazı ekibinde çalışan bir teknik görevlinin sonradan sessizce görevden ayrılmasına neden olan o olay, Göbeklitepe'nin sadece bir arkeolojik alan değil, bir eşik olduğu fikrini güçlendiriyordu. Adamın anlattığına göre kazıların derinleştiği bir gece, şantiye alanındaki jeneratörler hiçbir sebep yokken aniden durdu. Zifiri karanlığın içinde sadece kazı çukurlarından yükselen o meşhur ritmik uğultu duyuluyordu. Görevli fenerini çukura doğru tuttuğunda o güne kadar hiç fark edilmemiş bir ayrıntıyı gördü. Sütunların üzerindeki akrep figürü fenerin ışığı altında sanki taşın üzerinde kayıyor. Işık titredikçe figürün kuyruğu sanki 1 milimetre daha yukarı kalkıyordu. Gözlerini ovuşturup tekrar baktığında figür yerindeydi, ancak taşın üzerinde o güne kadar kireçle kaplı olduğu sanılan derin bir oluktan koyu renkli ve yapışkan bir sıvının sızdığını fark etti. Sıvı sanki bir damardan akıyormuş gibi taze ve sıcaktı. Ertesi gün yapılan analizlerde o sıvının ne olduğuna dair resmi bir rapor hiçbir zaman dosyalanmadı. Sadece o bölgenin üzerinin ivedilikle kapatılması emredildi. Bugün hala ziyarete kapalı olan o dar koridorda o günün izlerinin sac levhalarla örtüldüğü bilinir. Yerel halk o sızıntının toprağın kanı olduğunu söyler. Onlara göre insanlar o taşları oraya dikerken sadece tanrılara dua etmemişlerdi. Bir şeyi o taşların ağırlığıyla mühürlemiş, altına hapsetmişlerdi. Özellikle kış aylarında Göbeklitepe'nin bulunduğu tepede sis çöktüğünde civar köylerdeki yaşlılar pencerelerini sıkı sıkıya kapatır. Sis tepeden aşağıya doğru normal bir doğa olayı gibi süzülmez, sanki ağır beyaz bir el gibi ovaya doğru uzanır. O sisin içinden gelen seslerse ne rüzgara ne bir hayvana aittir. 1990'ların sonunda bölgedeki bir sözlü tarih araştırmacısının kayıtlarına giren yaşlı bir kadının şu sözleri bugün bile tüyler ürperticidir. Biz çocukken o tepeye çıkmazdık. Babam derdi ki o taşların başı yoktur. Çünkü onlar başlarını gökyüzüne, ruhlarını ise yerin 7 kat altına vermişlerdir. Eğer bir gün onların üzerindeki toprağı açarlarsa rüyalarımız artık bize ait olmayacak. Bu uyarıdan yıllar sonra kazı alanında çalışan bir arkeolog günlüğüne sürekli gördüğü bir kabusu not düşmüştü. Rüyasında T biçimli dev sütunların birer birer canlanıp devasa bir çemberin etrafında sessizce döndüğünü görüyordu. Sütunların başı yoktu ama göğüslerinden gelen o derin ses "Daha bitmedi, henüz uyanmadık." diyordu. Kazı alanındaki bazı blokların üzerinde bulunan ve halen tab olarak çözülemeyen o H harfine benzeyen sembollerin aslında iki dünya arasındaki bir kapıyı temsil ettiği iddia edilir. Kapının bir tarafı bizim bildiğimiz gerçeklik, diğeri ise Göbeklitepe'yi inşa edenlerin korktuğu o kadim boşluk. Bir akşam vakti güneş tam sütunların arasından batarken taşların gölgesi ovaya doğru uzandığında o gölgelerin boyunun olması gerekenden çok daha uzun olduğu ve insan silüetine büründüğü fark edilir. Gölgeler hareket etmez. Siz hareket etseniz bile onlar orada, binlerce yıl önceki yerlerinde çakılı dururlar. Sanki bir şeyi bekliyorlarmış gibi.
2000'li yılların başına gelindiğinde, kazı başkanı Klaus Schmidt'in bile zaman zaman yakın çevresine itiraf ettiği o tuhaf izlenme hissi, şantiye alanının genel atmosferine tamamen hakim olmuştu. Arkeologlar, binlerce yıl önce bu devasa taşları oraya dikenlerin, tekerleğin bile icat edilmediği bir devirde bu mühendislik harikasını nasıl başardıklarından ziyade, neden sorusuna takılıp kalmışlardı. Bir akşam, kazı ekibinden bir epigraf, gece mesaisinde sütunların üzerindeki figürleri incelerken, o güne kadar dikkatinden kaçan bir ayrıntıyı fark etti. Sütunların yan yüzeylerinde, sadece belirli bir ışık açısında ve yalnızca ayın belli evrelerinde görülebilen çok ince, iğne ucu kadar küçük delikler vardı. Bu delikler rastgele açılmamıştı. Işığı tuttuğunda, deliklerin içinden sanki bir sıvı değil de bir tür frekans yayıldığını hissetti. Diş diplerinde metaliktir tat, kulaklarının arkasındaysa zonklayan bir basınç. O gece tuttuğu notlarda şu cümle geçiyordu: "Bu taşlar birer anıt değil, onlar birer rezonans kutusu. Yerin altındaki bir şeyi susturmak için sürekli bir titreşim yayıyorlar." Bu iddia, resmi raporlara hiçbir zaman yiyecek veya uykusuzluk kaynaklı bir halüsinasyon olarak bile girmedi. Ancak o günden sonra ziyarete kapalı olan o bölmenin çevresine yüksek gerilim hattına benzeyen bir güvenlik sistemi kuruldu. Resmi sebep eserlerin korunması olsa da bölgedeki köylüler farklı bir şey biliyordu. Onlara göre o teller insanların içeri girmesini engellemek için değil, içerideki şeyi dışarı çıkmaktan alıkoymak içindi. Özellikle akrep ve yılan figürlerinin yoğunlaştığı dikili taşların çevresinde, yer altından gelen o ritmik seslerin frekansı arttığında, bölgedeki pusulaların saptığı, dijital saatlerin geri kaldığı gözlemlendi. Bir gece kazı alanındaki güvenlik kameralarından birine takılan görüntüde, boş olduğu bilinen kazı çukurunun içinde, toz bulutu gibi görünen ama sistematik bir şekilde hareket eden bir yoğunluk fark edildi. Bu yoğunluk bir T sütununun etrafında 3 kez dönüyor, ardından taşın içine çekiliyormuş gibi kayboluyordu. Ertesi sabah o sütun incelendiğinde taşın üzerinde binlerce yıllık olduğu anlaşılan yeni bir çizik bulundu. Bu çizik kollarını göğsünde birleştirmiş insan silüetinin tam kalbine atılmıştı. Ziyarete kapalı olan o koridorda bugün bile çalışan bazı uzmanların anlattığına göre yerin yaklaşık 10 metre altında ana kayaya oyulmuş ve ucu hiçbir yere çıkmayan basamaklar bulunuyor. Bu basamaklar aşağı doğru indikçe daralıyor ve sonunda bir insanın sığamayacağı kadar küçülüyor. Ancak o daracık boşluktan gelen hava akımı yukarıdakinden çok daha oksijenli ve taze. Sanki aşağıda yerin derinliklerinde gün ışığı görmeyen devasa bir orman ya da nefes alan başka bir dünya varmış gibi. Bölgedeki eski bir inanışa göre Göbekli Tepe'deki taş figürleri aslında birer dildir. Ancak bu dil kulakla değil, kanla duyulur. Eğer bir kişi o taşlara uzun süre dokunursa, taşın üzerindeki hayvanların kendi derisinde yürümeye başladığını hissetmeye başlar. 1999 yılında kazıda çalışan bir stajyerin kollarında beliren ve tıpkı taştaki tilki figürüne benzeyen o kızıl lekeler, tıp literatüründe bilinmeyen alerjik reaksiyon olarak geçiştirilse de, o çocuk o günden sonra bir daha asla güneş ışığına çıkamadı. Cildi sanki sadece karanlıkta nefes alabiliyordu. Şimdi o devasa taşlar arasında yürürken, turistlerin çektiği fotoğrafların arka planında bazen beliren o bulanık gölgeler sadece bir lens parlaması mıdır? Yoksa o tepenin binlerce yıl önceki sahipleri mülklerini hala terk etmediler mi? Göbekli Tepe, üzerindeki toprak kaldırıldıkça susmuyor. Aksine binlerce yıllık sessizliğini daha gürültülü bir fısıltıya bırakıyor. Ve o fısıltı sadece duymaya hazır olanların zihnine sızıyor. 2004 yılının nemli bir Ekim gecesinde kazı alanının batı yamacında bulunan ve henüz tam olarak gün yüzüne çıkarılmamış olan D yapısının çevresinde hiçbir bilimsel literatürün açıklayamayacağı bir olay yaşandı. Gece devriyesine çıkan iki bekçi, kazı sahasının merkezinden yukarıya, gökyüzüne doğru yükselen bir ışık değil, bir gölge sütunu gördüklerini iddia ettiler. Işığı yutan, yıldızların parlatısını o noktada kör eden bir karanlık kütlesi. Sütunların üzerinde bulunan o meşhur turna kuşu figürlerinin o gece taşın yüzeyinden ayrılıp havada asılı kaldığı fısıltısı kısa sürede Şanlıurfa'nın dar sokaklarındaki kahvehanelere ulaştı. Resmi makamlar bunu
bir atmosferik yanılsama olarak nitelendirse de, o gece bölgedeki sismograflar yerin 7 kat altından gelen ama hiçbir fay hattıyla uyuşmayan ritmik sarsıntılar kaydetti. Bu sarsıntılar bir depremden ziyade devasa bir makinenin ya da devasa bir kalbin çalışma temposuna benziyordu. Ziyarete kapalı olan o meşhur Aslanlı dikili atışın yakınındaki dar geçitte, arkeologların sıfır noktası dediği yerde, toprağın altında hala duran ve çıkarılmasına izin verilmeyen bir tabaka var. Bu tabakanın üzerinde modern insanın henüz tanımlayamadığı geometrik semboller kazılı. Bazı iddialara göre bu semboller bir harita değil, bir kullanım kılavuzu. Taşların yaydığı o düşük frekanslı titreşimin insan beynindeki amigdala bölgesini tetikleyerek sürekli bir tetikte olma ve dehşet hissi uyandırdığı biliniyor. Kazı alanında uzun süre vakit geçiren araştırmacıların çoğunda görülen kronik uyku bozuklukları ve paralaks sanrıları bölgedeki manyetik sapınmalarla açıklanmaya çalışıldı. Ancak 2010 yılında bir laboratuvar teknisyeninin başına gelenler bu bilimsel kılıfı paramparça etti. Adam, taş örneklerini incelemek için mikroskop altına koyduğunda, kireç taşı gözeneklerinin arasında kristalize olmuş mikroskobik kemik parçalarına rastladı. Bu kemikler ne bir hayvana ne de bilinen bir insana aitti. Kemiklerin yapısı sanki çok yüksek bir basınç altında ezilmiş ve taşla bütünleşmiş gibiydi. O günden sonra teknisyen işini bıraktı ve evindeki tüm aynaların üzerini siyah bezlerle örttü. Sebebi sorulduğundaysa sadece şunu söyledi: "Aynaya baktığımda kendimi değil, o taşın içindeki şeyi görüyorum ve o şey benim gözlerimle dışarıya bakıyor." Göbekli Tepe'nin sütunları üzerindeki o T biçimi aslında başsız bir insanı temsil eder. Ama halk arasındaki eski bir inanış bu T harfinin bir terazi olduğunu söyler. Bir kefesinde görünen dünya, diğerinde ise binlerce yıl önce bu taşların altına gömülen o kadim karanlık. Eğer bir gün o terazi dengesini kaybederse, yani taşların üzerindeki o ağır toprak tamamen kaldırılırsa, mühür tamamen sökülmüş olacak. Bölgedeki yaşlıların ziyaret tepesine hala korkuyla karışık hürmetle bakmalarının sebebi budur. Onlar biliyor ki biz orada geçmişimizi aramıyoruz. Biz orada uyanmaması gereken bir uykunun bekçiliğini yapıyoruz. Sütunların üzerindeki akreplerin kuyrukları hala havada. Yılanlar hala bir merkezde toplanıyor ve o devasa eller hala göğüslerin üzerinde bir şeyi gizlemek istercesine birleşmiş durumda. Gece yarısı Göbekli Tepe'ye yolunuz düşerse ve rüzgar aniden kesilirse, toprağa kulağınızı dayamayın. Çünkü o derinlerden gelen ses, rüzgarın değil, binlerce yıldır oradan çıkmak için taşları tırnaklayan o sessiz çoğunluğun nefesidir. Göbekli Tepe henüz her şeyini anlatmadı ve belki de anlatmaması hepimiz için daha iyidir. 2014 yılının o sessiz yazında kazı başkanı Klaus Schmidt'in ani vefatı bölgedeki söylentilerin üzerine ağır bir sis gibi çöktü. Schmidt'in kalbi binlerce yıl önce toprağa gömülen bu devlerin sırrını henüz tamamen çözememişken durmuştu. Ancak onun gidişinden sonra özellikle ziyarete kapalı olan 3. ve 4. tabakalarda çalışan yerel işçiler, gece mesailerinde daha önce hiç şahit olmadıkları bir değişim fark ettiler. Taşlar sanki Schmidt'in gidişiyle birlikte daha da ağırlaşmıştı. Kazı alanının en derin noktasında, ana kayanın oyulduğu o dar menfezde, teknik cihazların ölçemediği bir nem artışı yaşanmaya başladı. Oysa Şanlıurfa'nın tepelerinde hava kupkuruydu. O menfezden sızan su değildi, kireç taşının terlemesi gibi yoğun, tuzlu ve metalik bir buhardı. O buharın sindiği kıyafetler ne kadar yıkanırsa yıkansın, o paslı kan kokusunu üzerinden atamıyordu. Bölgedeki eski bir anlatıya göre bu tepe susuzların kuyusuydu. Henüz tarımın bile olmadığı o çağlarda
İnsanlar buraya bir şeyler ekmek için değil, yerin altındaki o karanlık suya kurban sunmak için gelirdi. Araştırmacılar o dönemde neden binlerce vahşi hayvan kemiğinin tek bir noktaya yığıldığını hala tam olarak açıklayamıyor. Ama o kemiklerin üzerindeki kesik izleri, bir avcının bıçağından ziyade taşın kendi keskinliğine işaret ediyordu. Bir gece, kazı alanının çevresindeki tel örgülerin hemen dışında, hiçbir vahşi hayvanın cesaret edemeyeceği bir şey oldu. Köyden kaçan bir köpek, sanki bir güç tarafından çağrılıyormuş gibi, tellerin altından kazı alanına girdi. Bekçiler köpeğin havlamasını değil, sadece boğuk bir inleme duydu. Fenerlerini o yöne çevirdiklerinde, köpeğin D yapısındaki o devasa merkezi sütunun önünde, sanki bir insanın önünde eğiliyormuş gibi ön ayaklarını kırdığını ve başını taşa yasladığını gördüler. Hayvan oradan ayrılmayı reddetti. 3 gün boyunca yemeden, içmeden o taşın dibinde bekledi ve sonunda vücudunda tek bir yara izi olmadan, sanki ruhu taş tarafından emilmişçesine orada can verdi. O günden sonra o sütunun üzerindeki tilki figürünün ağzında daha önce orada olmayan kırmızımsı bir leke belirdi. Bu olaydan kısa süre sonra resmi ziyarete açılan kısımların uzağında koruma altına alınan bir başka dikili taşın üzerinde mikroskobik düzeyde titreşimler tespit edildi. Bu titreşimler bir deprem dalgası değildi. Bir Morse alfabesi gibi ritmik ama insan zihninin kavrayamayacağı kadar yavaş bir frekanstı. Bölgedeki bir jeofizik mühendisinin gizli tutulan notlarında şu ifade geçiyordu: "Taşlar konuşmuyor, taşlar sayıklıyor ve sayıkları etrafındaki her canlıyı yavaş yavaş kendi frekansına çekiyor." Göbekli Tepe'nin üstü bugün devasa bir çelik konstrüksiyonla kaplı. Modern bir müze gibi görünüyor. Ancak o çatı sadece eserleri yağmurdan korumak için mi yapıldı? Yoksa o tepenin yaydığı ve gökyüzüne doğru uzanan o tuhaf radyasyonu, o gölge sütunları perdelemek için mi? Gece vakti, ışıklar söndüğünde ve güvenlik görevlileri kulübelerine çekildiğinde, o taş eller, göğüslerinin üzerinde sakladığı o kadim sır, toprağın derinliklerinden yukarı doğru bir nabız gibi atar. Taşların üzerindeki o akrepler, yılanlar ve yırtıcı kuşlar, binlerce yıldır bekledikleri o büyük uyanışın ilk kıpırdılarını hissederler. Siz bugün oraya gidip o devasa T sütunlara baktığınızda, aslında birer heykel görmüyorsunuz. Siz, kendi zamanından çok ötesinde bir teknolojinin ya da lanetin kireç taşına hapsedilmiş donmuş anlarına bakıyorsunuz. Ve o anlar sizin bakışınızla besleniyor. Unutmayın, Göbekli Tepe bir keşif değildir. Göbekli Tepe, toprağın artık daha fazla saklayamadığı bir itiraftır. Ve bu itirafın son cümlesi henüz söylenmedi. Eğer bir gün o topraklarda rüzgar tamamen susarsa, sakın arkanı dönme. Çünkü o an, binlerce yıldır sırtını bize dönenlerin hepsi yüzünü sana dönmüş demektir. Tekrar görüşmek üzere.